Bugün yaz aylarında hayatımızı kurtaran, bazen de elektrik faturası geldiğinde moralimizi bozan klimalardan bahsedeceğiz. Peki, klima bir odayı nasıl soğutur? İçinde buz mu var? Dışarıdan soğuk hava mı getiriyor? Yoksa havayı bir şekilde kendi içinde mi soğutuyor? Aslında bunların hiçbiri değil. Merhaba dostlarım, klimalar sanılanın aksine soğuk üretmezler. Odanın içindeki ısıyı alıp dışarıya taşırlar. Bu videomuzda umuyorum klimaların gerçekten nasıl çalıştığını olabildiğince basit bir şekilde anlayacağız. Klimanın çalışma prensibini anlatmaya ısı kavramından başlamak gerekiyor. Kısaca değinelim. Isı, sıcaklık farkı nedeniyle bir ortamdan başka bir ortama aktarılan enerjidir. Örneğin sıcak bir çayı masanın üzerine bıraktığımızda çay zamanla soğur. Çünkü çayın içindeki ısı daha soğuk olan çevreye aktarılır. Buzdolabından çıkardığınız soğuk bir içecek ise zamanla ısınır. Çünkü bu kez çevredeki ısı soğuk içeceğe aktarılır. Yani ısı doğal olarak sıcak taraftan soğuk tarafa doğru hareket etmek ister. Klimaların yaptığı iş ise bu doğal süreci biraz zorlamaktır. Odanın içindeki ısıyı alır ve genellikle çok daha sıcak olan dış ortama gönderir. Peki içerideki ısıyı daha sıcak olan dışarıya nasıl gönderiyor klimalar? İşte burada devreye klimanın içerisinde dolaşan soğutucu akışkan giriyor. Klima gazı diyoruz biz buna günlük hayatta. Gaz dediğimize bakmayın. Bu klimanın içinde bazen gaz, bazen sıvı olarak dolaşıyor. Zaten klimayı klima yapan da bu. Bu akışkan klimanın iç ve dış ünitesi arasındaki kapalı boruların içerisinde dolaşıyor. İdeal şartlarda azalmaz. Yani bu bir yakıt değildir. Eğer azalıyorsa bir yerlerde kaçak var demektir. Ancak şimdi bunu bir kenara bırakalım. İç üniteden başlayalım. Bu ünitenin içinde bir fan ve soğutucu akışkanın dolaştığı metal borular bulunur. Bu borulardan oluşan bölüme evaporatör adı verilir. İsmi sizi korkutmasın. İşi oldukça basit. Odanın içindeki sıcak hava fan yardımıyla içeri çekilir. Bu boruların etrafında dolaştırılır ve borular sayesinde soğuması sağlanır. Oda havasından daha soğuk olan bu borular havadaki ısının bir kısmını üzerine alır. Odadaki hava soğur, borular ısınır. Soğuyan hava da fan yardımıyla tekrar odaya gönderilir. Yani klima dışarıdan bir hava almaz. Odanın içindeki havayı içine çeker, serinletir ve tekrar odaya verir. Bu işlem tekrarlandıkça odanın sıcaklığı düşer. Tamam, güzel de bir sorun var. Odadaki hava ısısını borulara transfer edip soğudu. Borular ısınıyor. Bu ısı ne olacak? Bir şey yapmazsak termodinamik kanunları gereği bir süre sonra borular ve içindeki klima gazı da odanın sıcaklığına ulaşacak. Odayı soğutamayacağız. İşte tam bu noktada dış ünite devreye giriyor. Soğutucu akışkan klimanın iç ve dış ünitesi arasında sürekli dolaşır. Dış üniteye gitmeden önce de kompresörden geçer. Kompresörün görevi bu klima gazını sıkıştırmak. Lise fizik derslerinden hatırlarsınız belki. Bir gaz sıkıştırıldığında basıncı ve sıcaklığı artar. Bisiklet pompalarından da hatırlayabilirsiniz. Hani bir bisiklet lastiğini sıkıştırırken pompanın alt kısmı ve ucu bir süre sonra ısınmaya başlar. Pompa içindeki havayı sıkıştırmak için yaptığınız iş havanın ve pompanın ısınmasına neden olur. İşte bu kompresör de böyle çalışır. Odanın havasından aldığı ısıyı taşıyan gazı sıkıştırıp basıncını ve sıcaklığını arttırır. Artık elimizde hem içerideki havadan hem de dışarıdaki havadan daha sıcak bir gaz var. Bu gaz dışarıdaki ünitenin metal borularına yönlendirilir. Bu bölüme ise kondenser adı verilir. Dış ünitedeki fan dışarıdaki havayı bu sıcak boruların üzerinden geçirir. Böylece soğutucu akışkanın taşıdığı ısı dış havaya aktarılır. Dış ünitemizin sıcak hava üflemesinin nedeni budur. Dışarı atılan ısının büyük bölümü odadan alınmıştır. Buna kompresörün çalışırken sistem eklediği enerji de katılır. Isısını dışarıya veren soğutucu akışkan soğumaya başlar. Bu sırada gaz halinden sıvı haline dönüşür. Ancak bu soğuma yeterli değildir. İç üniteye gitmeden biraz daha soğutulması gerekir. İşte burada devreye genleşme valfi isimli küçük parça giriyor. Genleşme valfi bu yüksek basınçlı sıvıyı çok dar bir geçide yönlendirir. Bu dar geçitten geçen soğutucu sıvının basıncı aniden düşer. Basıncı aniden düştüğünde sıcaklığı da düşer. Böylece soğutucu akışkan yeniden iç ünitedeki borulara gönderilebilecek kadar soğuk hale gelir. Bu soğuk akışkan klimamızın iç ünitesindeki borulara gider ve bu boruların sürekli soğuk kalmasını sağlar. Bu döngü sürekli devam eder. İç üniteden kompresöre, kompresörden dış üniteye, dış üniteden genleşme valfine.
Bu döngü devam ettikçe odamızdaki ısı dışarıya transfer edilmiş olur. Bu noktada klimaların yakınında gördüğümüz ve sürekli damlayan su aklınıza gelebilir. Peki bu su nereden geliyor? İç ünitemizde odadaki sıcak havanın sürekli soğuk borularla buluşturulduğunu söylemiştik. Odamızdaki bu sıcak havanın içinde nem de var haliyle, yani su buharı. Havadaki bu su buharı soğuk borularla temas ettiğinde yoğunlaşır ve küçük su damlalarına dönüşür. Bunu hatırlıyorsunuz. Yazın sıcağında dolaptan aldığınız bir su şişesini masaya koyduğunuzda şişenin etrafında oluşan su damlacıkları dikkatinizi çekmiştir. O sular da şişenin içinden çıkmaz. Havadaki nemin soğuk yüzey üzerinde yoğunlaşmasıyla oluşur. İşte klimamızın iç ünitesinde odadaki havanın soğuk borularla temas etmesiyle gerçekleşen olay da tam olarak budur. Odadaki su buharının yoğunlaşması. Bu su damlaları iç ünitenin altındaki bir haznede toplanır. Ardından ayrı bir tahliye borusuyla bina dışına gönderilir. Tahliye hortumu çoğu zaman dış ünitenin yakınında bulunduğu için su dış üniteden geliyormuş gibi görünebilir. Bu suyun dışarı transfer edilmesi gayet normaldir. Eğer iç üniteden odanın içine su akıyorsa tahliye borusunda tıkanıklık veya eriyip problemi olabilir. Klimalı odaların nemi azaltmasının nedeni de oluşan bu yoğunlaşmadır. Odadaki su buharı soğuk boruların üzerinde yoğunlaşarak su damlalarına dönüşür. Dışarıya gönderilir. Bir süre sonra odadaki nem düşer. Bu sizin daha kuru ve serin hissetmenizi sağlar. Peki klimalar neden sürekli çalışmaz? Klimalar iç ünitedeki sıcaklık sensörüyle odanın sıcaklığını sürekli takip eder. Bazı gelişmiş modeller nem oranını da ölçebilir. Oda ayarlanan sıcaklığa geldiğinde klasik klimalar kompresörü kapatır. Inverter klimalar ise kompresörün hızını düşürerek daha düşük güçte çalışmaya devam edebilir. Bu sayede oda istenen sıcaklıkta tutulmaya çalışılır. Peki klimaların ısıtma özelliği nasıl çalışıyor? Aslında aynı şekilde. Prensip tamamen aynı. Sadece sistemin yönü değişiyor. Yazın odamızdaki ısıyı alıp dışarı taşıyan klima, kışın bu kez dışarıda bulduğu ısıyı içeri transfer ediyor. Siz dışarıdaki havanın soğuk olmasını umursamayın. İçinde hala ısı enerjisi barındırıyor. Tabii ki düşük sıcaklıklarda verim düşer ama klima cihazın çalışma sıcaklığı sınırları içerisinde dış havadaki ısıyı alıp içeri taşımaya çalışır. Özet olarak klima soğuk üretmez. Yaptığı iş bir ısı transferinden ibarettir. İçerideki veya dışarıdaki bulduğu ısı enerjisini diğer tarafa transfer eder. Bunun için soğutucu akışkanın sıkıştırılmasından, genleştirilmesinden ve sıvı ile gaz arasında hal değiştirmesinden yararlanır. Soğutucu akışkan bu kapalı döngü içerisinde tekrar ısı alıp dışarı bırakarak iç mekanın sıcaklığını kontrol eder. Umarım bu konu hakkında bilgilendirici bir video olmuştur. Benzer konularda sorularınız varsa yorumlara yazın lütfen. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.